26 haftalık gebelikte seni neler bekliyor? 26 haftalık bebek gelişimi nasıldır? Merak ettiğin her şeyi senin için anlattım. Haydi şimdi videoya geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Gebelik sürecine ait bilgilendirme videolarımıza olduğu yerden devam ediyoruz. Hamileliğin 26. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 36-37 santim. Büyük bir su kabağı kadardır. Ağırlığı yaklaşık 780 gramdır. Hamileliğinizin ikinci yarısında heyecanlı bekleyişiniz devam ediyor. Hamilelikte 26. haftada bebeğiniz 20 dakika ile 2 saat arası uyku uyuyabilir. Bebeğinizin kendine özel bir uyanma düzeni olacak. Bu düzen sizin günlük rutininizde paralellik göstermiyorsa kendinizi gece yarısı bebeğinizin tekmeleriyle uyanmış halde bulabilirsiniz. Bebeğiniz soluk alıp verme çalışmaları için amniyon sıvısını yutmaya devam eder. Bu sıvıyı sindirim sisteminden süzerek idrar olarak yapar. Böylece amniyon sıvısının miktarının da artmasında katkıda bulunmuş olur. Amniyon sıvısının yeterli olması bebek için hayati önem taşır. 26 hafta sonunda amniyon sıvısının miktarı yaklaşık 500 ml olmuştur. Bu sıvı 3 saatte bir yenilenir. 26 haftalık gebelikte bebeğin kalp atışı ilk dönemlere göre yavaşlamıştır. Dakikada 140 ila 150 atım yapar. Cilt altında yüzeysel derin katmanlar oluşmuştu. Bu haftada cilt rengini almak için pigment üretmeye başlıyor. Bu hafta başında daha çok saçı çıktı. Saç rengi henüz oluşmadı. Bazı bebekler saçsız doğar, bazıları ise gür saçla doğabilir. Bazı bebekler koyu renk saçla doğar ama saç rengi birkaç ay içerisinde açılabilir. Tam tersi durumda olabilir. Yani bebek açık renk saçla doğabilir ve birkaç ay içerisinde saçları koyulaşabilir. 26 haftalık gebelikte tırnaklar, kaşlar, kirpikler tamamlanmaya devam ediyor. El ve ayak izleri de netleşmeye başladı. Bebeğin tüm vücudu lanuga adı verilen ince tüylerle kaplıdır. Lanuga hem cildin gelişmesine destek olur hem de vücudu sıcak tutar. Doğumdan önce bu tüyler büyük oranda dökülür. Kalanlar da doğumdan sonra birkaç ay içerisinde dökülecek. 5-6 haftadır cildinin üzerinde oluşmuş olan vernix case oz tabakası da cilt altı yağ miktarı artana kadar bebeğin vücudunda ısı kontrolü sağlamaya devam edecek. Bu tabaka doğuma kadar azalsa da doğum zamanı hala bir miktarı bebeğin vücudunda durur. Bu kalan vernix tabakasının da doğum sırasında bebeğin doğum kanalından geçişini kolaylaştırma görevi vardır. Akciğer ve omurga gelişimi büyük oranda tamamlandığı için bebeğin erken doğum gibi bir durumda tıbbi yardımla yaşama şansı yüksektir. 26 haftalık bebekte yaşamsal risk ihtimali azalır. Dış dünyada yaşama olasılığı arttığı için bebeğiniz artık bir birey olarak kabul edilir. Görme duyusu önceki haftalarda gelişmişti. Gözlerini sağa sola oynatabiliyordu. Göz kapakları da muhtemelen bu hafta veya bir sonraki hafta açılacak. Doğumda tüm bebeklerin gözü mavidir ve genellikle doğumdan bir ay sonra göz rengi ortaya çıkar. Bazı bebeklerde göz rengi 6 ay ila 1 yıl arasında kendi rengini alabilir. Beyin dalgaları yeni doğmuş bir bebeğinkiyle aynıdır. Bilinçli düşünceler sağlayan beyin hücreleri gelişir. Bundan dolayı da bebekte ilkel bir hafızanın ortaya çıktığı belirtilir. Bazı araştırmalar bu haftalardan itibaren hangi dilde konuşma sesleri dinletilirse bebeklerin o dili çok daha rahat öğrendiği ve konuştuğu belirtilir. Bebekler bu haftadan itibaren dinledikleri müzikleri de doğumdan sonra hatırlarlar. 26 haftalık gebelik ultrason görüntülerinde vücudu gayet orantılı görülür. Ultrason muayenenizde bu hafta hareketli bir haylaz ile karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Çünkü hem bebeğinizin yeri bol hem de kemik ve kasları geliştiği için çok hareketli. Bebeğinizin ultrason muayenesi sırasında uyuyorsa doktorunuz onu uyandırmanın yollarını size gösterecektir. Örneğin sizden çikolata yemenizi ve su içmenizi isteyebilir. Ultrason muayenesine geri döndüğünüzde muhtemelen bebeğiniz uyanmış olacaktır. Doktorunuz karnınızdan biraz iterek de onu uyandırabilir. Ultrason cihazından yayılan ses ve ışık dalgası da belki bebeğinizi uyandırır.
Minik dizlerinin, dirseklerinin, ellerinin, ayaklarının darbelerine hazır mısınız? Araştırmalara göre bebeklerin 24 ila 28. haftaları en hareketli dönemleridir. Hareketlerini artık çok daha net hissedeceksiniz. Hatta bu haftadan sonra artık eşiniz de bebeğinizin hareketlerini rahatlıkla hissedebilir. 26. haftada bebek hareketleri bazen düzensiz, bazen düzenli olabilir. 26. gebelik haftasından itibaren artık onun düzenine alışabilirsiniz. Siz belli bir pozisyonda durduğunuzda o da daha hareketli olabilir veya uyuklayabilir. Özellikle de siz sakinleşip yavaşladığınızda bebeğiniz hareketlenir. Siz hareketli olduğunuz zamanlarda da karnınız ona beşlik etkisi yaratır ve uyumayı tercih edebilir. Başka anne adaylarının bebekleriyle bebeğinizin hareket sayısını ve düzenini karşılaştırmayın. Bebeğiniz tekmeler atarken canınızı acıtırsa pozisyon değiştirin. Eğer bebeğinizin hareketlerini az hissederseniz su için veya başka bir sıvı alın. 26. hamilelik haftasından itibaren 24 saat içinde hareketlerini hissetmezseniz mutlaka doktorunuza haber verin. Bu zamana kadar aldığınız kiloların yaklaşık 1 kilogramı bebeğinizin gelişimi için harcandı. Kalan kilolar ise vücudunuzda artış gösteren yağ, kan ve sıvı miktarıdır. Gebeliğin 26. haftasında rahminiz yukarıya, göbek deliğiniz hizasına çıkmaya devam eder. Rahminizin tepe noktası yüksekliği yaklaşık 26 santim olmuştur. Rahminiz yükseldikçe göğüs bölgenizde ağrılar hissetmeniz normaldir. Hem rahmin büyümesi hem de progesteron hormonunun etkisiyle mide ve bağırsak bölgenizde oluşan baskı sindirim sorunları yaşamanıza neden olabilir. Hamileliğin 26. haftasında ayrıca şu sorunlar devam edebilir. Baş ve bel ağrıları, karın bölgenizde gerilmeye ve kurumaya bağlı olarak kaşınma hissi, varis sorunu, kabızlığa bağlı olarak hemoroid sorunu. 26. hafta gebelikte kramplar sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. İşte hamilelik döneminde kramp sorununuzu giderebilmeniz için birkaç öneri veriyorum. Doktorunuzun onayı ve önerisiyle kalsiyum ve magnezyum takviyesi alın. Gün içinde ayaklarınızı havaya kaldırarak bacaklarınızdaki kan dolaşımını dengeleyin. Bacaklarınızı esneten egzersizleri deneyin. Gebeliğin 26. haftasından itibaren ellerde ve ayaklarda iğnelenme ve sızlanma hissi yaşayabilirsiniz. Karpal tünel sendromu denen bu durum vücudunuzda biriken sıvıların bileklerinizdeki doku grubunu şişirmesinden kaynaklanır. Hamilelik yogasında bu duruma iyi gelecek egzersiz hareketleri vardır. Bu tür egzersizler iyi gelmezse ve bu sorunu çok ağır yaşamaya devam ederseniz doktorunuzun onayı ile bir fizyoterapistten yardım alabilirsiniz. 26. haftayı da geride bıraktık. Hamilelik süresince karşılaşabileceğin gebelik zehirlenmesi yani preeklemsi nedir diye merak ediyorsan, hamilelikte ne kadar kilo almalıyım diye soruyorsan videonun sonundaki kartlardan ilgili videolara gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Daha detaylı sorularınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bu kanalı izlenmeye değer bulup şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.